Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 1 Rabiatül Adeviye Kuddise Sirruh. Kıymetli kardeşlerim, Rabiatül Adeviye kendi zamanında marifet içinde benzeri yok bir veliydi. Rabia dünyaya geldiğinde ailesi çok fakr-ı zaruret içindeymiş. Annesi kocasına, "Allah aşkına git, komşulardan biraz yiyecek, çocuğu saracak bir bez parçası, bu ikisini bulamazsan bari yakacak bir çıra olsun bul getir," demiş. Kocası çok takva bir insanmış. Dışarı çıkıp bir müddet sonra geri gelmiş. "Kapıyı açmıyorlar," demiş. Meğerse Allah ile kendi arasında akit yapmış. "Allah'ım, senin kapından başka bir kapıyı çalmayacağım," demiş. Onun için komşusunun kapısına varmış ama kapıyı çalmamış. Böylece üzüntülü bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuyarak karanlıkta uyumuşlar. Uyanmışlar ki nurla dolmuş evin içi. Kadın şöyle demiş: "Rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etti. Selamı var. Hiç üzülmeyin. Bu dünyaya gelen kız hürmetine Allah binlerce insanı yarın mahşerde affedecek," buyurdu. "Kocan Mansur padişaha gitsin, benden selam söylesin. Her gün yatmadan önce 100 salavat okurdu padişah. Bu gece okumadı. Ona kefaret olarak 1000 tane altın versin." Rabia'nın babası gidip durumu haber verince padişah hemen tahtından inip sevincinden yerlerde yuvarlanmaya başlamış. Demek ki okuduğum salavat kabul olunuyormuş da bir gün okumayınca hemen ikaz ettiler. Bana Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamı geldi diye neşesinden 3000 altın vermiş. İhtiyaçlarını gidermişler. Bir müddet böyle yaşadıktan sonra Rabia genç kız iken orayı düşman işgal etmiş, annesi babası ölmüş, kız kardeşleri de önceden evlenip ayrıldıklarından Rabia yalnız kalınca bir zalim onu tutup cariye diye bir başkasına satmış. Kendisini satın alan ailenin hizmetini yaparmış ve benim için para verdiler diye işlerini en güzel şekilde yaparmış. Bir gün döşemeye ayağı takılıp düşünce kolu küt diye kırılmış. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin has kullarının işaretini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 kelimeyle ifade buyuruyorlar. Kıllet, zillet, illet. Yani ya rızkı dar olur, ya insanlar içinde değersiz olur ya da bir hastalığa müptela olur. Allah indinde bu hanım çok kıymetli olduğu için başına bu bela gelmiş. Öbür koluyla yine bütün hizmeti görür, geceleri de hep ibadetle geçirirmiş. Evin sahibi bir gece uyanmış ki Rabia başını secdeye koymuş, üzerinde zincirsiz bir kandil yanıyor ve kendisi de Allah'a şöyle yalvarıyor: "Ya Rabbi, sana malumdur ki ben gönlümü sana verdim. Ancak ne yapayım ki beni bir mahlukuna köle ettin? Eğer elimde olsaydı bir saat senin kulluğundan uzak kalmazdım." Sahibi bu durumu görünce 400 akçe verip onu serbest bırakmış. Rabia da kendisine bir ibadethane yapıp orada Rabbına ibadete başlamış. Kardeşlerim, başınıza bir şey geldiği zaman niye böyle oldu demeyin. O Allah'ın mükafatı. Bakın Rabbimiz hadis-i kudsisinde "Vücuduna hastalık veririm yahut evladına hastalık veririm yahut malına bir zarar veririm. Sabrı cemil ile karşılarsa kıyamet gününde o kulumdan haya muamelesi buyururum. O kulum için mizan kurmam, hesaba da çekmem, divanıma da durdurmam. Haydi cenneti âlâya derim." Onun için kardeşlerim sabırlı olalım. Hadis-i kutsi'de geçen sabrı cemilin tasavvufta tarifi şöyledir: Evladı ölen bir babayı taziyeye gelenler tanımayacak. Görünüş olarak o da diğer insanlar gibi neşatlı olacak. "Senden geldi kurban olduğum Allah'ım," diyerek razı olacak. Rabbimiz bizleri Rabiatül Adeviye gibi sabrı cemil sahibi kullarından eylesin. Hamd olsun
alemlerin Rabbi olan Allah'a. Seslendiren Abdullah Can.